İkinci bölümde bilim insanlarının yaşamın nasıl başladığı konusunda nasıl 3 adet düşünce ekolüne bölündüklerini görmüştük. Bir grup hayatın bir RNA molekülüyle başladığına ikna olmuştu. Fakat RNA veya benzer moleküllerin dünyanın ilk zamanlarında nasıl kendiliğinden oluşmuş ve kendi kopyalarını üretmiş olduklarını çözmekte bocalamışlardı. Gayretleri ilk zamanlar heyecan vericiydi. Fakat en sonunda boşa çıkmıştı. Ancak bu araştırma devam ediyor olsa da hayatın tamamen farklı bir şekilde başladığından emin hisseden diğer araştırmacılar da vardı. RNA dünyası kuramı basit bir fikre dayanmaktadır. Yaşayan bir canlının yapabileceği en önemli şey kendisini çoğaltmasıdır. Pek çok biyolog bunu kabul edecektir. Bakterilerden mavi balinalara kadar. Yaşayan bütün şeyler soy sahibi olmak için çabalar. Wechter Hausser, ilk canlıların bildiğimiz herhangi bir şeyden çok farklı olduklarını öne sürmüştü. Ancak hayatın kökeni hakkında araştırma yapan pek çok araştırmacı, çoğalmanın gerçekten mühim olduğuna inanmamaktadır. Dediklerine göre bir canlının üremesi için kendi kendini sürdürüyor olması gerekir. Kendini canlı tutması gerekir. Sonuçta ölürseniz çocuklarınız olmaz. Bizler yemek yiyerek kendimizi canlı tutarken yeşil bitkiler bunu güneş ışığından enerji çıkararak yaparlar. Ağız sulandırıcı bir bifteyi aç kurtlar gibi yiyen bir insanın yapraklı bir meşe ağacına pek benzemediğini düşünebilirsiniz. Fakat özünde ikisi de enerji almaktadır. Bu işleme metabolizma denir. İlk önce enerji elde etmelisiniz. Mesela şekerler gibi enerji bakımından zengin kimyasallardan, ardından hücreler gibi kullanışlı şeyler yapmak için o enerjiyi kullanmalısınız. Bu enerji toplama işlemi o kadar gereklidir ki pek çok araştırmacı bunun yaşamın yapmış olduğu ilk şey olması gerektiğine inanır. Sadece metabolizmadan oluşan bu canlılar neye benzemiş olabilirlerdi? En etkili önerilerden birisi 1980'lerin sonunda Wechter Hausser tarafından ileri sürülmüştü. Kendisi tam zamanlı bir bilim insanı değildi. Daha çok kimyada arka plan sahibi olan bir patent avukatıydı. Wechter Hausser ilk canlıların bildiğimiz herhangi bir şeyden çok farklı olduklarını öne sürmüştü. Onlar hücrelerden yapılmamıştı. Enzimleri, DNA veya RNA'ları yoktu. DNA, hücreler ve beyinler gibi çağdaş organizmaları oluşturan tüm diğer şeyler daha sonra gelmişti. Wechter Hausser bunun yerine bir volkandan çıkan sıcak bir su akıntısı hayal etmişti. Su, amonyak gibi volkan gazları bakımından zengindi ve volkanın kalbindeki minerallerin izlerini barındırıyordu. Suyun kayaların üstünden aktığı yerde kimyasal tepkimeler meydana gelmeye başlamıştı. Bilhassa sudaki metaller basit organik bileşiklerin kaynaşıp daha büyüklerine dönüşmesine yardımcı olmuştu. Dönüm noktası ilk metabolik döngünün oluşmasıydı. Bu süreçte bir kimyasal bir dizi diğer kimyasala dönüşüyor ve sonunda esas kimyasal ortaya çıkıyor. İşlemde bütün sistem enerji alıyor ve bu enerji döngüyü başlatmak ve diğer şeyleri yapmaya başlamak için kullanılabiliyor. Metabolik döngüler canlı gibi görünmeyebilirler fakat hayatın temellerini oluştururlar. Günümüzdeki canlıları oluşturan DNA, hücreler ve beyinler gibi tüm diğer şeyler daha sonra geldiler ve bu kimyasal döngülerin arkasına eklendiler. Bu metabolik döngüler kulağa pek yaşam gibi gelmeyebilir. Wechter Hausser buluşlarını öncü canlılar olarak adlandırdı ve bunların zar zor canlı olarak adlandırabileceklerini yazdı. Fakat Wechter Hausser'ın tanımladığı gibi olan metabolik döngüler yaşayan her şeyin merkezinde bulunur. Hücreleriniz aslında mikroskobik birer kimyasal işleme fabrikalarıdır ve sürekli bir kimyasalı başka bir kimyasala dönüştürürler. Wechter Hausser 1980'ler ve 1990'lar boyunca kendi kuramını dikkate değer ölçüde geliştirdi. Hangi minerallerin en iyi yüzeyleri meydana getirdiğini ve hangi kimyasal döngülerin meydana gelebileceğini ana hatlarıyla belirledi. Fikirleri destekçi çekmeye başladı. Fakat hepsi hala kuramsaldı.
Viktor Husserl'ın fikirlerini destekleyen bir gerçek dünya keşfine ihtiyacı vardı. Neyse ki 10 yıl önce zaten yapılmıştı. Oregon State Üniversitesi'nden Jack Corliss'in önderlik ettiği bir takım 1977 yılında Pasifik Okyanusu'nun doğusunda yüzeyin 2,5 kilometre altına bir denizaltı gönderdi. Uzun kaya yükseltilerinin deniz yüzeyinden yükseldiği Galapagos sıcak noktasını inceliyorlardı. Yükseltilerin volkanik olarak faal olduklarını biliyorlardı. Her ağız bir tür ilkel çorba dağıtıcısıydı. Corliss yüzeyi çukurlarla kaplı yükseltilerin aslında kaplıca olduklarını buldu. Sıcak ve kimyasal açıdan zengin su deniz yüzeyinin altından fışkırıyor ve kayalardaki deliklerin içinden dışarı pompalanıyordu. Şaşılacak şekilde bu hidrotermal ağızlarda yoğun miktarda tuhaf canlı bulunuyordu. Bunlar dev istiridyeler, deniz mineralleri, midyeler ve tüp solucanlarıydı. Su ayrıca bakteriyle doluydu. Bütün bu canlılar hidrotermal ağızlardan gelen enerjiyle besleniyordu. Hidrotermal ağızların keşfi Corliss'in tanınmasını sağladı. Ayrıca onu düşündürdü. 1981 yılında benzer ağızların dünya üzerinde 4 milyar yıl önce var olduğunu ve yaşamın kökeninin onların bulunduğu bölgede olduğunu öne sürdü. Meslek hayatının geriye kalan kısmının çoğunu bu görüş üzerinde çalışarak geçirecekti. Corliss hidrotermal ağızların kimyasal karışımlarını meydana getirebileceğini öne sürdü. Söylediğine göre her ağız bir tür ilkel çorba dağıtıcısıydı. Şekerler gibi kilit bileşenler en fazla saniyeler boyunca yaşayabilir. Sıcak su kayaların içinden yukarı aktıkça ısı ve basınç basit organik bileşenlerin amino asitler, nükleotitler ve şekerler gibi daha karmaşık olanlara doğru kaynaşmasına neden olmuştu. Suyun o kadar fazla sıcak olmadığı okyanus sınırına yakın yerde zincirlere bağlanmaya başladılar ve karbonhidratlar, proteinler ile DNA gibi nükleotitler oluşturdular. Ardından su okyanusa yaklaştıkça ve daha fazla soğudukça bu moleküller basit hücrelerle birleştiler. Bu müthişti ve insanların dikkatini çekti. Fakat birinci bölümde anlattığımız ve hayatın kökenine dair yaptığı deneyi yeni ufuklar açan Stanley Miller ikna olmamıştı. 1988'de yazarak ağızların fazla sıcak olduğunu öne sürmüştü. Aşırı ısı amino asitler gibi kimyasalların oluşumunu tetiklese de Miller'ın deneyleri aynı zamanda onları tahrip edeceğini öne sürmüştü. Şekerler gibi kilit bileşenler en fazla saniyeler boyunca durabilirdi. Dahası bu basit moleküllerin zincirlere bağlanması ihtimal dışıydı çünkü etrafta bulunan su zincirleri neredeyse hemen kırardı. Bu noktada jeolog Mick Russell kavgaya dahil oldu. Ağız kuramının yine de geçerli hale getirilebileceğini düşünmüştü. Dahası ağızlar kendisine Viktor Husserl'ın öncü canlıları için uygun bir ev gibi görünmüştü. Bu fikir yaşamın kökeni hakkında en geniş şekilde kabul gören kuramlardan birini oluşturmasına yol açacaktı. Eğer Russell haklıysa yaşam denizin dibinde başlamıştı. Russell hayatının ilk dönemlerini farklı olarak aspirin yaparak, değerli mineralleri keşfe çıkarak ve 1960'larda kayda değer bir hadisede eğitimi olmamasına karşın muhtemel bir volkanik patlamaya yapılan müdahaleyi koordine ederek geçirmişti. Fakat gerçekten ilgisini çeken şey dünyanın yüzeyinin çok uzun zamanlar boyunca nasıl değişim geçirdiği oldu. Bu jeolojik bakış açısı yaşamın kökeni üzerindeki görüşlerini şekillendirdi. ...1980'lerde sıcaklıkların 150 derece altında olduğu, şiddeti daha az olan bir hidrotermal ağız türünün fosil kanıtını buldu. Daha ılıman olan bu sıcaklıkların yaşamın moleküllerinin Miller'ın varsaydığından daha uzun süre dayanmasına olanak sağlayacağını öne sürdü. Dahası daha soğuk olan bu ağızların fosil kalıntıları ilginç bir şey barındırıyordu. Tüplerin yaklaşık 1 milimetre içinde demir ve sülfürden meydana gelen ve pirit olarak adlandırılan bir mineral oluşmuştu. Russell laboratuvarında piritin ayrıca küre şeklinde damlalar oluşturabileceğini buldu. İlk karmaşık organik moleküllerin bu basit piritin yapıların içinde oluştuğunu öne sürdü.
Wechterhauser bu sıralarda bir mineral boyunca akan ve kimyasal bakımdan zengin olan sıcak bir su akıntısına dayanan görüşlerini yayınlamaya başlamıştı. Hatta Pirit'in de bu sürece dahil olduğunu öne sürmüştü. Onun fikri çağdaş bilimin unutulmuş dahilerinden birinin yaptığı çalışmaya dayanmıştı. Böylece Russell 2 ile 2'yi topladı. Denizin derinliklerinde bulunan hidrotermal ağızların Wechterhauser'ın ilkel canlılara ev sahipliği yapmış olan pirit yapıların oluşması için yeterince ılık olduğunu öne sürmüştü. Eğer Russell haklıysa yaşam denizin dibinde başlamıştı ve ilk olarak metabolizma ortaya çıkmıştı.